Litang, Tibet platosunun kalbinde Çin'in gökyüzüne en yakın şehirlerinden biri. Burada yaşam yüzyıllardır değişmeyen bir ritimle akar. Doğa çarklarının sesi, manastırların sessizliği ve tütsülerin kokusu. İnsanların yüzünde hem sert iklimin izleri hem de derin bir inancın huzuru vardır. Yüksek dağlar ve sonsuz bozkırlar arasında 4000 metre rakımlı Litang şehrinde Tibet kültürüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Günaydın arkadaşlar. İkinci günden herkese merhaba. Şu anda günlük rutinimi gerçekleştiriyorum. Oksijen almaya başladım tekrardan. Ve benim için dün kocaman bir termos getirdiler. Sırf boğazım ağrıyor diye. Benim için gidip limon almışlar arkadaşlar. Gerçekten o kadar minnettarım ki sürekli olarak şu an limonlu çay içiyorum. Boğazımın ağrısını bir nebze geçirebilmesi için. Şimdi elimi yüzümü yıkayacağım, dişlerimi fırçalayacağım ve sonrasında yolculuğumuza başlıyoruz dostlar. Litang'daki ikinci günüm. Evin büyük oğlu Osen sabah erkenden Tibet usulü kahvaltılık hazırlamakta. Tsampa isimli kavrulmuş arpa unu, süt, tereyağı ve beyaz şeker. Tibet mutfağının hafif ama doyurucu bir lezzeti. Ev halkının misafirperverliği ise gerçekten çok etkileyici. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, çayın içerisine tereyağı kattılar. Bu çayı bu şekilde içiyorlar. Bu tereyağları normal tereyağları değil, yaktan yapılma, Tibet öküzlerinden yapılmış olan tereyağı. Şimdi ben de bu içeceği deneyeceğim. Ayrıca ekmek bandırıp da çaya da ekmek bandırıp yiyebiliyorlar bu şekilde. Şimdi onlar için geleneksel olan tereyağlı çay ve Tibet ekmeği ile kahvaltımızı yapıyoruz. Şimdi kahvaltımızı yedik, çayımızı içtik. Yolumuz Bayta isimli, Beyaz Kule isimli bir park. Bugün hava gerçekten düne göre çok daha güzel. Buradaki atları görmektesiniz. Sonunda yolda elektrikli bisiklet bulmayı başardım. Şu anda Beyaz Pagoda'ya doğru, Beyaz Stupa'ya doğru ilerliyoruz. Bugünün ilk durağı ise Beyaz Kule Parkı. Tibet kültüründe bu kulelere ayrıca stupa da denilmekte. Beyaz Stupa Parkımıza geldik. Çok güzel bir girişi vardı yine. Burası şehrin merkezine yakın bir bölgede bulunan aslında bir park benzeri bir yer. Şimdi size bu devasa stupayı göstermek istiyorum. Stupaların ne olduğundan zaten bahsetmiştim. Değerli izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz devasa bir stupa, Tibet mimarisinin, özellikle Tibet Budizminin en önemli parçalarından birisi olan beyaz devasa stupa. İnsanlar bu stupanın etrafında ilerleyerek, bakın şu kısımda girişi var. Oradan bu altın doğa çarklarını döndürerek burada bir nevi dua etmiş oluyorlar, tavaf etmiş oluyorlar. Her döndürdükleri doğa çarkının içerisinde özel tılsımlı metinler var, özel dualı metinler var. Buna göre çevirerek insanlar ilerlemekte. Biz de birazdan şimdi onlara katılıp bu doğa çarklarını çevirerek stupanın etrafını dolaşacağız. Haydi başlayalım. Stupalar, Tibet kültüründe kutsal emanetlerin saklandığı, Buda'nın öğretisini ve aydınlanma yolunu simgeleyen yapılardır. Her biri şekli, yönü ve üzerindeki sembolleriyle derin bir manevi anlam taşır. Beyaz Stupa'ya geçmeden önce yol üzerinde iki Tibetli yerli ile sohbet etme fırsatımız oldu. 你们的衣服很好看，你叫什么名字？我的名字啊，对，大姐，
名字烂大地大地。你呢我来柴巴木。切尔巴木你们觉得我是哪里人说不清楚。土耳其你们听过吗土耳其。对听到。听过你们知道土耳其对我是土耳其人土耳其有点远哦。对很远土耳其很远你汉话说得好啊谢谢啊你们是藏族人对吗藏族。啊谢谢你也穿藏族的衣服的吗？对对对我特别喜欢藏族文化你穿得好。谢谢Taşidelek bye bye Buradaki insanların kıyafetleri, hareketleri ve ibadet biçimleri yüzyıllardır neredeyse hiç değişmemiş. Bir yabancı olarak bu topraklarda onların kıyafetleriyle dolaşmak ister istemez tüm bakışların üzerimde toplanmasına neden oldu. İşte arkadaşlar karşınızda beyaz stupa, büyük beyaz stupa ve burada görmüş olduğunuz gibi küçük stupalar da var. Stupalar gerçekten çok hoş görüntüye sahip dini yapılar. Bunlar da doğa çarklarımız. Yol kenarındaki doğa çarkları da bu manzaranın ayrılmaz bir parçasıydı. Tibet inanışına göre doğa çarkına her çevirdiğinizde içindeki binlerce dua rüzgarla birlikte evrene yayılır. Altın renkli olanlar ise hem kutsallığı hem de aydınlanmanın ışığını temsil eder. Görmektesiniz bu şekilde buraya gelen yerliler de burada ibadet amaçlı, doğa amaçlı doğa çarklarını çevirmekteler. Biz de başlayalım bakalım bunlarla birlikte. Ben de onların ibadetlerini görüntülemek ve aynı zamanda onlara eşlik etmek için altın doğa çarklarını yavaşça çevirerek ilerlemeye başladım. Hiç kolay değil. Ve ağır doğa çarkı bunlar yani. Her ne kadar diğerine göre küçük olsalar da bu şekilde ilerleniyor ve bu şekilde ibadet gerçekleştiriliyor. Şu an büyük bir cemaatle birlikte doğa çarkı çeviriyoruz. Bazılarını es geçiyor. Bunu fark ettim. Bahis. Birçoğunun yüzünde yılların yorgunluğu, yanaklarında dondurucu rüzgarın bıraktığı soğuk ısırmaları, başlarında ise ak saçlar vardı. Üzerlerinde şehir hayatından çok uzak, rengarenk, geleneksel Tibet giysileri vardı. Ni men 听得懂中文吗？听不懂。你们很漂亮。谢谢，谢谢。Bu arada size şundan da belirtmek istiyorum. Birazdan bugün gideceğimiz Litan Manastırı buradan çok daha büyük bir manastır. Devasa bir manastır. Ve bu manastırda aslında Budizmin çok önemli bir mezhebi olan Sarı Şapkalılar mezhebi yer almakta. Yine bu bölgede, bu şehirde. Sarı Şapkalılar mezhebi aslında bildiğimiz Dalai Lama inancına, Dalai Lama'ya saygı duyan, Dalai Lama'ya inanç duyan şapkaları, taktıkları şapka sarı, sivri uçlu şapkalar. Dalai Lama inancına sahip olan Tibetli Budistler de aslında sarı şapkalı mezhebine mensup olan kişiler. Parktan ayrılmadan önce içinde küçük bir tapınak bölümü olduğunu fark ediyorum. Tıpkı bizim camilerimizde yere serilen halı gibi, namazlar gibi. Bakın arkadaşlar burada da görmektesiniz. Bu şekilde ibadet edilmekte. Burada tıpkı İslam inancında namaz kılar gibi Tibetlilerin de secdeye kapanarak ibadet ettiklerini görüyorum. Tibet Budizminde bu ibadete tam vücut secdesi denilmekte. Kişi Buda'ya saygı göstermek, karmasını arındırmak ve manevi erdem kazanmak için ayakta durduğu yerden tam boy yere kapanır,
alnını yere değdirir ve sonra yeniden doğrulur. Bu hareket yüzlerce kez tekrarlanabilir. Onlar da tıpkı camilerimizde namaz kılarken yere, seccadeye serdiğimiz gibi ibadet için zemine örtüler sermişlerdi. Biraz daha ilerledikçe tapınağın içinde devasa bir dua çarkı olduğunu fark ediyorum. Yaklaşık 15-20 metre uzunluğunda, üzerinde Tibetçe yazılar, mantralar, kutsal semboller ve hayvan figürleri işlenmiş bu görkemli dua çarkını birkaç Tibetli birlikte çeviriyordu. Bu tür dev dua çarkları ortalama 50 ton ağırlığını bulabilir ve tek bir kişinin çevirmesi neredeyse imkansızdır. Ben de hiç durmadan onların ritmine ayak uydurarak dev dua çarkını çevirmeye başlıyorum. Her dönüşte içerisine yerleştirilmiş binlerce dua metninin inanca göre görünmez bir şekilde evrene yayıldığını bilmek bu anı daha da anlamlı kılıyordu. Arkamda yerde oturmuş olan grup para sayıyor arkadaşlar. Galiba bu ibadet yerine bağışlanan paraları sayıyorlar. Tapınağın içerisinde dev dua çarkının yanı sıra Tibet Budizminin geleneğinde saygı duyulan ruhani liderlerin, lamaların portreleri yer almakta. Ayrıca tapınakta ilk bakışta canavara benzeyen, bazıları ise insansı görünüme sahip olan altın renkli heykeller dikkat çekiyor. Tibet Budizminde bu figürler koruyucu tanrılar ya da öfkeli ilahlar olarak bilinir. Korkutucu yüz ifadeleri, abartılı silahları, kötü ruhları kovmak ve manastırı korumak için sembolik olarak tasarlanmıştır. Tapınağın diğer köşesinde ise yerde oturmuş bir grup yerli, önlerinde yığılmış yüzlerce kağıt parayı sayıyordu. Taşıdelek, taşıdelek. Beyaz Stupa Parkı'ndan ayrılıyoruz. Şimdi ise beni burada ailesiyle misafir etmeyi kabul eden Cığma ile buluşmak üzere yola koyuluyorum. Birlikte Tibet Budizminin Gelugpa mezhebine ait en büyük ve en eski manastırlarından sayılan yaklaşık 500 yıllık Litang Manastırı, bir diğer adıyla Tangchingchunke-ar Manastırı'na doğru ruhani bir yolculuğa çıkacağız. Hello. 你好Cığma. Eve döndüm ama bir türlü evin köpeği bir türlü beni sevmedi. Ne zaman buraya gelsem bana bağırıyor bir şekilde. Çok saygısız. Birazdan Litang Manastırı'na gideceğiz. Gitmeden önce illaki öğle yemeğini yiyip öyle git dediler. Ne kadar reddetsem de benim için burada yemek hazırlıyorlar. Hadi gelin size de göstereyim. 他们是拉架对吗？等一下啊。妈的，不会烧的。Buradaki biberler o kadar acı ki biberi kızartıyorlar şu an ve bütün mutfağın içerisi tamamen dumanla kaplandı ve ne kadar acı olduğunu benden anlayabilirsiniz çünkü nefes alamıyorum. Şimdi birazdan yemeğimizi yiyip Litang Manastırı'na doğru yola çıkacağız. Bu şekilde görebilirsiniz. Bunların hepsi yak eti arkadaşlar. Yak dediğimiz tüylü Tibet öküzlerinden, onların etlerinden yapılan bir şekilde yiyecekler. Yine bildiğimiz klasik yumurtamız var burada. Daha acı da. Wow. 很辣。很辣是吧？但是好吃。吃鸡蛋吗？但是好吃。哎，吃了。
Şimdi ben yemeğimi bitireyim arkadaşlar. Sonra manastırda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi Cima ile birlikte tapınağa doğru yola çıkıyoruz. Yol üzerinde çok fazla araç vardı ve elektrikli bisikletimizin olması sebebiyle biz hızlı bir şekilde geçtik. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Şimdi tapınağımızın bulunduğu yere geldik. Sizleri Cema ile tanıştırmak istiyorum. Şimdi onunla birlikte buradaki tapınağı gezip buradaki tapınağa çekim yapmaya çalışacağız. Arkadaşım Cima'nın rehberliğinde bu toprakların en büyük ve en önemli ibadet ile eğitim merkezlerinden biri olan Litang Manastırı'na ulaşıyoruz. Kapıdan içeri adımınızı attığınızda buranın kendine has enerjisi ve mistik havası sizi sarıp sarmalıyor. Maksimum 4300 kişilik kapasitesiyle inşa edilen manastırda bugün yaklaşık 2000 keşiş yaşamını sürdürüyor. Altın renkli çatılarıyla, beyaz, sarı ve bordo tonlarındaki duvarlarıyla dağın eteğinde ihtişamla uzanan bu devasa tapınak kompleksi uzaktan bile büyüleyici görünüyordu. Tapınak kompleksi farklı işlevlere sahip salonlara ayrılmış. Ana salon, Gelugpa mezhebinin kurucusu Tsongkhapa'ya ayrılmış salon ve büyük Buda salonu yan yana dizilmiş durumda. Daha arka bölümlerde ise Sakyamuni salonu, Bin Buda salonu ve kutsal Budist metinlerinin saklandığı Kangyur salonu yer almakta. Arkadaşlar, mimarinin güzelliğine bakar mısınız? Buradaki bir tapınağa gireceğiz. Burası bölüm bölüm olduğu için tek tek giriş yapacağız. Şimdi arkadaşım Cima'nın söylediğine göre bu arkamda görmüş olduğumuz heykeller ve bu üstlerindeki motifler, görmüş olduğunuz bütün hepsi tereyağından yapılmış. Buradaki yakların, Tibet öküzlerinin yağı kullanılarak yapılmakta. 他们都是所有的是对吗？酥油。但是这么热天，有没有影响他们吗？影响的之前是提前1个月就影响的，就是不能放。或者他们每年修了吗？ 对，每年会弄一次。 Cima'nın da söylediğine göre tabii ki yazın sıcak hava olduğu için bu heykeller ya da bu motifler erimekteler ve her sene ya da her 6 ayda bir burada görmüş olduğunuz bütün hepsini tekrardan restore etmekteler. Gerçekten inanılmaz. Şimdi birazdan arkamda görmüş olduğunuz bu tapınağa giriş yapacağız. O tapınağın içindeki heykelleri tam olarak çekemeyebilirim çünkü içerisinde çekim yapmak yasak. Görmüş olduğunuz bütün de özel tütsüler atmışlar bunların üzerine ve bunları özel olarak yakmaktalar. Gerçekten çok özel ve çok ilgi çekici. Şimdi hadi gelin birlikte büyük bölüme giriş yapalım arkadaşlar. Tibet tapınaklarında genellikle heykellerin yanı sıra büyük bir salon bulunuyor. Büyük salonların içerisinde de toplu halde dua seremonileri yapılıyor. Birlikte ayin yapıyorlar. Şimdi biz de bu arkamda görmüş olduğunuz büyük bölüme giriş yapıyoruz. Ana salona girmeden önce Gekhö adı verilen keçeden yapılmış kapı halısı rüzgarda ağır ağır dalgalanıyordu. Eşiği geçtiğimizde tavandaki canlı motifler, renklerle bezeli duvarlar ve ahşap üzerine işlenmiş ince oyma detaylar bizi karşıladı. Duvarlarda rahiplerin sabırla ve tek tek elle resmettiği Tibet Budizmine ait koruyucu tanrılar ve süslemeler bu yapının kutsallığını ve ihtişamını gözler önüne seriyordu.
Salonun içerisinde ise baştan sona uzanan sedir oturaklar yer alıyordu. Burası Tibet Budizminde toplu ayinlerin düzenlendiği ve derin tartışmaların yapıldığı ana salondu. İçeride çok fazla ibare vardı fotoğraf ve çekim yapmayın diye. O yüzden tam içerisini çekmek istemedim. Arkadaşım Cema Tibetli ve Budist bir aileye mensup olduğu için ona da saygısızlık olsun istemedim o yüzden. Şimdi ise Tsongkhapa salonuna geçiyoruz. Sarı, bordo ve beyaz renklerin detaylı kullanımıyla bu tapınak kompleksinin en önemli salonlarından birisidir. Kapıdan içeri adım attığımızda karşımızda başında sivri uçlu şapkasıyla devasa bir Tsongkhapa heykeli durmakta. Tsongkhapa 1300'lü yıllarda yaşamış, Tibet Budizminin en etkili ve saygın reformcularından birisidir. Kendisi Gelug mezhebinin kurucusu olan Tsongkhapa, Budist öğretilerinin saflaştırılması ve manastır disiplinlerinin yeniden düzenlenmesiyle Tibet Budizminde derin bir dönüşüm sağlamıştır. Onun çalışmaları Tibet Budizminin modern yapısının temelini oluşturur ve Gelugpa yani sarı şapkalılar mezhebi onun adını taşır. 1300'lü ve 1400 yıllar arasında yaşamış bir ruhani lider, Gelug tarikatını kuran, yani sarı şapkalılar tarikatını kuran bir lider. O yüzden burada ona özel bir salon vardı ve devasa bir heykeli vardı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ata bindim ve atla birlikte buradaki tepenin zirvesine çıkacağız. Tapınağın duvarlarında da görmüş olduğunuz gibi küçük stupalar var. Bu şekilde ilerideki lungtaların olduğu, bu dağlarda astıkları bayrakların olduğu yere gidiyoruz şimdi. Dik yokuşlu yollar, geleneksel Tibet evlerinin arasından geçerek tırmanıyoruz. Bana eşlik eden yerli bir Tibetli, beni lungtaların asılı olduğu tepenin zirvesine kadar götürüyor. Yemyeşil dağlar, geniş ovalarla çevrili Litang'da, rüzgarda dalgalanan bu lungtalar, üzerlerinde mantralar, Budist sembolleri ve koruyucu tanrı figürleri taşıyan doğa bayraklarıdır. Şu anda lungtaların yanındayız, görmüş olduğunuz gibi. Lungtalar Rüzgarın Atı isimli, üzerlerinde dualar bulunan, tılsımlar bulunan ve bu şekilde rüzgarlara bırakılan ya da dağların zirvesine asılan bayraklar, flamalar gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten buradaki manzaralar harika arkadaşlar. Biz de şimdi çekimimizi yaptık. Fotoğraflarımızı çektik.
ve aşağı doğru yola çıkıyoruz. Şimdi marketten kendime soğuk bir şeyler aldım ve eve geldim arkadaşlar. Çünkü çok yoruldum. Birazcık dinlenmem lazım. Merhaba. 凉了吗？它是2个月的对吗2个月。 ？2个月。 2个月。 Maşallah. 很漂亮。 漂亮。 漂亮。我也有一个小妹妹，5岁的，所以我特别喜欢妹妹。哦。特别喜欢。 Sen çok haylazsın ama, değil mi? Sen çok haylazsın ama. 他们也听话。他们也听话。Sen haylazsın değil mi? Burada bizi misafir eden arkadaşımızın Morsen'in hem küçük bir kızı var 2 aylık hem de 2 yaşında bir oğlu var. Oğlu açıkçası fazlasıyla haylaz. Çok söz dinlemiyor. Ama burada küçük bebeği görmektesiniz. Sadece 2 aylık. Benim de küçük bir kız kardeşim olduğu için fazlasıyla duygulanıyorum açıkçası. Gerçekten çok tatlı bir kız bebeği var. Şimdi Tibetli ailemizle yemek yedik. Ben odama çekildim. Dikkatimi çeken çok önemli bir şey oldu. Dün size göstermeyi unuttum. Burada Tibetli Budistler görmüş olduğunuz gibi bu şekildeki küçük kutularda ilahiye benzer dualar okuyorlar. Böyle odalarda otomatikmen çalınıyor bu şekilde. Ve hiç durmuyor. Baktım böyle duvarın arkasında birileri konuşuyor acaba falan diye. Ama hayır, televizyonun hemen arkasında küçük bir ses cihazı, hoparlör var. Ve onun içerisinde sürekli dua okunuyor. Zaten görmüş olduğunuz gibi Budizme ait çok fazla motif var. Bu tarz motifler Tibet kültürüne ait. Burası Tibetli ailenin beni ağırladıkları misafir odası. Oldukça geniş olan bu oda adeta bir müze havası taşıyor. İçerisinde değerli objeler, heykeller ve çeşitli alkoller yer alıyor. Her bir eşya hem manevi hem de maddi açıdan özel bir öneme sahip. Kimisi aile büyüklerinin çeyizlerinden kalma, kimisi ise özel el işçiliğiyle yapılmış. Özellikle bakırdan yapılmış olan bazı parçalar bir asırdan daha eski. Duvarlardaki ahşap kabartmalar ise bu odanın en dikkat çekici unsurlarından. Her köşe özenle tasarlanmış ve özenle inşa edilmiş. Burada sıradan bir Tibetli ailenin evinden çok yerel bir müzenin içinde gibi hissediyorum. Selamlar dostlar. Çayımızı içtik, kahvaltımızı yaptık. Büyük bir enerjiyle şimdi düğüne doğru yola çıkıyorum. Bu düğün geleneksel Tibet düğünü olacak. Ve Tibet yöresine ait bu geleneksel düğünü sizlerin huzurunda çekim yapmaya gidiyorum. Umarım beğenirsiniz. Elektrikli bisikletimi kiraladım. Hadi yola çıkalım arkadaşlar. Şimdi şehrin çok dar sokaklarından birisine geldim. Düğün yerini aramaya çalışıyorum. Davul zurnalı düğünleri yok galiba bizdeki gibi. Arkadaşım konum atmıştı. Şurası olması lazım. Evet. Cima'nın sınıf arkadaşının düğününe davet edildim. Tibet kültürünü tıpkı Tibetliler gibi yaşayabilmek için hiç düşünmeden kabul ettim. Bizi ilk karşılayan salonun önünde yapılan küçük bir tören oldu. Katılımcılar yavaş yavaş içeri girerken ben de onlara eşlik ettim. Bütün ahali önce kapının önünde beklediler. Burada yaşlı birisi dua tarzında bir şeyler okudu ve sonrasında
içeri girdiler. Maytap patlatarak içeri girdiler. Ben de onlarla birlikte şimdi içeri gireceğim. Görmüş olduğunuz gibi karakteristik olarak burada Tibetlilerin kendi kültürüne ait kovboy şapkalarına benzer şapkaları var. Burada evlenen kişilerin fotoğrafları mevcut. Salonda kenarlardaki masalarda oturanlar ve ortada yerde oturanlar çoktan çekirdek çitleyerek kutlamalara başlamıştı. Genç kızların bellerinde altın kemerler, üzerlerinde geleneksel Tibet kıyafetleri, başlarında ise beyaz şapkaları vardı. Salonun ortasında kollarını ve vücutlarını ritmik şekilde döndürerek dans eden bir çember oluşmuştu. Bizden çok uzak bir kültürleri olsa da bazı detaylar bir o kadar da yakındı. Yaşlısı, genci, çocuğu, büyüğü, herkes bir harmoni içinde salonu şenlendiriyordu. Bazı gruplar tıpkı biz Türkler gibi maniler okuyarak misafirleri karşılıyordu. Ne söylediklerini anlamasam da kulağa hoş gelen bu ezgiler törenin en güzel detaylarından biriydi. Salonun ortasından ucuna uzanan uzun bir kuyruk dikkatimi çekti. İlk başta anlam veremesem de bunun takı töreni olduğunu fark ettim. Gelen herkes evlenen çifte destek olabilmek için 100'er, 50'şer yuan takdim ediyordu. Tıpkı bizde olduğu gibi bu takılar isim isim bir deftere kaydediliyordu. Yan tarafta gelin ve damat sadıçlarıyla birlikte bir köşede ziyafetlerini sürdürüyordu. Üzerlerinde kalın, işlemeli altın kolyeler, ipek elbiseler ve beyaz şapkalarla dünya evine girmeye hazırlanırken gelen misafirler maniler okuyarak bu önemli güne eşlik ediyordu. Güzel bir tesadüf olarak düğünlerinde 8000 kilometre uzaktan Türkiye'den gelmiş bir misafirleri de vardı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tibet düğünlerinde de yine masalara oturup insanlar birlikte içecek içiyorlar, yemek yiyorlar, meyve yiyorlar, kuru yemiş yiyorlar. Görmüş olduğunuz gibi ve gerçekten çok güzel görüntüler var. Bütün ahalinin bana olan ilgisi çok samimi ve dostaneydi. Şimdi düğünde dağıtılan düğün yemeğini deneyeceğiz. Üzerinde erişte bulunan pirinçler. Deneyelim bakalım. Yani içerisinde meyve de var, patates de var, erişte de var, pirinç var. Birbirinden farklı çeşitli içerisine içerik var ama fena değil, yenilebilir. Masalarda yemeklerin yanı sıra meyveler ve birbirinden farklı alkol çeşitleri vardı. Aile üyeleri sürekli meşrubat, yemek ve meyve servis ederken Tibet'e özgü, içerisinde yak tereyağı da bulunan özel şaraplarından da ikram ediyorlardı. Şerefe.
Burada Litang'da tanıştığım onca insan ve gördüğüm onca yer Tibet kültürünü bana derinden hissettirdi. Ancak yavaş yavaş eve dönüş vakti geliyordu. Son günümde kendimi yeniden şehrin merkezine attım. Yaklaşık 60.000 nüfusa sahip Litang'da halkın büyük bölümü hayvancılık, el sanatları ve turizmle geçimini sağlıyordu. Dolu dolu geçen 3 günün ardından şimdi şehrin tadını çıkarma ve Lumta bayraklarının dalgalandığı tepede gün batımını izleme zamanı geldi. Ben yakları izlerken tam o esnada bu yakışıklı Tibetli gençle tanıştım. 你是英国人吗？不是英国，你猜我是哪里人？你猜一下。中国人。不是中国人。我不是中国人。那不有个大黄牛吗？对。就黄色的，那是我家的猫。哦。我家的牛。哦，很漂亮。我是土耳其人。土耳其。土耳其在欧洲和亚洲的中间的一个国家，你知道吗？啊，土耳其。哦，我知道。你别忘土耳其。只听过加拿大，还有美国、英国、中国那些。啊，现在你知道土耳其？土耳其。对。懂了。土耳其的首都是安卡拉。安卡拉。对，有一天欢迎来土耳其。好的。你叫什么名字？罗准英宝。啊？罗准英宝。罗准英宝。嗯。你是藏族人。嗯。你会说中文？嗯。挺好。因为我还是小学的那种。啊，小学。有一天你长大的时候，欢迎来到土耳其，可以吗？好的。我只记得土耳其的，不记得那个。安卡拉是首都。好的。认识你很高兴。嗯。Az önce burada küçük Tibetli bir kardeşimizle tanıştık. Kendisi burada görmüş olduğunuz yakların çobanlığını yapıyordu. Kendisiyle tanıştım ve ona Türkiye'nin nerede olduğunu öğretmeye çalıştım. Bir gün yurt dışına çıkmak isterse Türkiye'ye mutlaka gelmesini tavsiye ettim tabii ki. Bu şekilde bu tarz yerlerde, Çin'de birçok insan aslında Türkiye'yi bilmiyor, özellikle Tibet bölgesinde. O yüzden biz de burada ülkemizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz, temsil etmeye çalışıyoruz. Umarım burada küçük kardeşimiz bir gün yolu Türkiye'ye düşer, misafirimiz olur diyelim. Litang'da gün batmak üzere değerli izleyiciler. Ve son gün batımını burada Lumtalarla birlikte bu tepede izlemek istedim. Ve sizin için de buradan çekim yapmak istedim.
3 gün boyunca burada Tibetli ailemizle birlikteydik. Burada Noser annesi, eşi ve kız kardeşi ve Cema hepsi birlikte ve tabii ki babaları hepsi birlikte bana çok yardımcı oldular. Çok misafirperverlerdi. Hepinizin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. 非常感谢你们的好客人的，特别非常感谢。Bu son gecemiz olduğu için şimdi bir hatıra fotoğrafı ve videosu çekineceğiz. O yüzden sizlerle birlikte çekmek istedim. Taşı Lake. Taşı Lake. Hello, Cema. 我明天要出发，所以你几点钟的票6点半。6点半。对，早上。你找的是大巴车吧？大巴车对，带给你宝宝。可以。谢谢。哎，不客气的。非常感谢。哎，没事。你来成都的时候联系我。可以的，没问题。好的，晚安，拜拜。那你早点休息。再见。Taşı Lake.